Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda sert haberlerimiz var. Özellikle Lübnan'daki devalüasyon haberimiz, İngiltere Merkez Bankası BOE'nin almış olduğu kararlar ve Türkiye enflasyonu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verilerinin sonuçlarıyla ilgili yorumlar yapacağız. Altın yorumlarımız, dolar yorumlarımız ve sterlin yorumlarımız gene bu video içerisinde yerini alacak. Gümüşe de gene sizlerle birlikte değineceğiz. Özellikle bankalardaki döviz tutarlarına el konuldu. Lübnan'da büyük olaylar var arkadaşlar. Bunların da az sonra haberlerini sizlerle birlikte bu yayın içerisinde paylaşacağız. Yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmanız ve şu an kanalımı dışarıdan seyreden arkadaşlarımızın hepsinde kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, İngiltere ile hemen başlayalım yayınımıza. İngiltere Merkez Bankası BOE gösterge faizini 0,25 bas puan arttırdı. Böylelikle 0,25 seviyesinde olan politika faizinde %0,50 seviyesine çıkarmış oldu arkadaşlar İngiltere Merkez Bankası. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası tahvil ve varlık alımları ile ilgili açıklama da yaptı arkadaşlar. İngiltere Merkez Bankası tahvil ve varlık alım programında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. BOE'nin 2022 yılında tüfe tahmini %3,75'ti. Bu yıl itibariyle %3,75'ten %5,75'e de enflasyon tahminini yükseltmiş oldu. Sterline baktığımız zaman sevgili dostlarım, sterlinde bizler için 17,65 seviyesi hala bir destek konumunda. 17,65 desteği üzerinde kaldıkça da sterlinde bizler için yukarıdaki önemli bir direnç bölgesi de gene takip edilmesi gereken 18,80 bölgesindeki direnç bölgesi olarak göze çarpmakta. Sterlinde de ilerleyen günlerde buradaki yatay seyrin yukarı yönlü kırılacağı ve sterlinde ilk etapta 20 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketler görüleceği beklentim dahilinde. BOE'nin yapmış olduğu faiz artışlarıyla birlikte İngiltere'nin de enflasyon beklentileri yükselmiş durumda. Bu beklentiler zaten dünya genelinde artmış durumda ve artık tüm dünya merkez bankaları da kalıcı enflasyonu kabullenmiş durumdalar sevgili dostlarım. Evet, dolar tarafına hemen geçelim. Dolar TL kuruyla ilgili analizimize de başlayalım. Dolar TL kuru analizimize geçmeden önce Lübnan'daki devalüasyon haberinden biraz bahsedelim sevgili dostlarım. Reuters'ın vermiş olduğu habere göre Lübnan'da hükümet döviz krizinden çıkabilmek için arkadaşlar bankalardaki döviz mevduat hesaplarında bulunan %93 civarında bir parasını devalüe etmek isteyen Lübnan var. Bunun içinde bankalarda bulunan dolar döviz mevduatlarının %75'ini yerli paraya çevirme kararı almış durumda. Bu kararla birlikte bankada dövizi bulunanlara da arkadaşlar bu parayı 15 yıl içerisinde Lübnan'ın geri ödeyeceği Lübnan tarafından bildirilmiş. Bu arada Amerika istihdam verileri açıklandı arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verileri bugün açıklandı. Ocak ayına ilişkin açıklanan istihdam verilerinde de gene istihdam artışı beklentilerin üzerinde geldi. Saatlik kazançlarda beklentilerin üzerinde bir artış. Ayrıca tarım dışı istihdamda Ocak ayında da arkadaşlar 467 bin seviyesinde bir artış gözlendi. Bu artışla beraber altın tarafında, ons bazlı altın tarafında gerilemeler gördük. Fakat daha sonra ons bazlı altın buradan tekrardan toparlanma süreci içerisine girdi. Ocak ayında beklenen işsizlik oranı %3,9 iken gelen verilerle bu istihdamda %4 oldu arkadaşlar. Ortalama saatlik kazançlarda beklentilerin üzerinde gelmesi, buna göre de Ocak'taki beklenti %0,5 iken %0,7, yıllık bazda ise artış %5,7 civarında gerçekleşti. Bu verilerle birlikte ABD özellikle 30 yıllıklarda yukarı yönlü bir hareket gözlemledik.
İlginç bir haber, benim çok dikkatimi çeken bir haber gene Türkiye tarafından geldi sevgili dostlarım. O da İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yükleyen bir şebeke yakalanmış. Bu şebeke ATM'lere dolar yükleyip Türk parası olarak geri çekiyormuş. Yani liralaşmaya maalesef bu arkadaşlarımız da ortak olmuş. Fakat Türk polisi her zaman olduğu gibi bu şebekeyi de çökertmiş durumda. Şebekenin bu yolla ATM'lerden tam 100 bin dolarlık vurgun yaptığı da düşünülüyormuş sevgili dostlarım. Evet. Türkiye tarafında gene Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Bu da Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Ocak ayı verilerinde TÜİK'in yapmış olduğu açıklamış olduğu verilerde gene %11,10 civarında bir artış. Yıllık bazda ise %48,69 seviyesinde bir enflasyon verisi açıklanmış durumda. TÜİK'e eşdeğer olarak biliyorsunuz ENAK, özel bir kuruluş olan ENAK da enflasyon verilerini açıkladı. ENAK'ın yapmış olduğu enflasyon verilerinde ise 3 haneli rakamlar açıklanmış oldu. TÜFE Ocak ayında %15,52 ENAK'ın tahminine göre artmış durumda ve TÜFE'nin 12 aylık artışı ise %114,87 olarak gerçekleştiği bildirildi sevgili dostlarım. Dolar tarafına baktığımız zaman kısa vadede yapmış olduğumuz analizlerde bizim için dolar TL kurunda 13.58 seviyesinde bir direncimiz mevcuttu. Dediğimiz gibi 13.58 gene direnç yaptı ve bunun üzerinde bir 13.71 seviyesine doğru ataklar bekliyorduk. Dolar TL kuru beklentilerimiz doğrultusunda bu seviyelerde ataklar yapmış durumda. Şu an itibariyle baktığımız zaman 13.50 seviyesi ve 13.71 band aralığında da Dolar TL kuru seyrini devam ettiriyor. İlerleyen dönemlerde Dolar TL kurunda her zaman olduğu gibi 12.70 seviyesi altında bir kapanış görmediğimiz sürece benim beklentim Dolar TL kurunda bir 16.25 seviyelerine doğru tekrardan ataklar görüleceği yönünde sevgili dostlarım. Evet, altın tarafına da hemen geçelim. Altın tarafındaki beklentilerimizi sizlerle birlikte değerlendirelim. Altının ons tarafına baktığımız zaman altının ons tarafında bir 1808 dolar direncimiz mevcut. Haftalık bazda grafiğini açtığımız zaman 1808 direnci altının onsunda önemli bir direnç olarak göze batmakta. İlerleyen günlerde altının onsunda bir 1760 dolar seviyesi altında kapanış görmediğimiz sürece bu yukarıdaki 1808 doların 1835 dolar seviyesine gidip buradan 1880 dolarlar seviyesine doğru altının onsunu yukarı yönlü çekmesi beklentilerim hala devam etmekte. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altındaki beklentilerimizi de bu video içerisinde sizlerle değerlendirelim. Gram altın tarafına gene baktığımız zaman gram altında bizler için önemli bir destek bölgesi 740 seviyesinden geçen destek bölgesi. 740 seviyesi altında gram altında kapanışlar olmadığı sürece yatay seyret gram altında gene 808-740 bantları arasında devam etmesi öngörülerimiz arasında. Gram altında da ilerleyen günlerde arkadaşlar ons bazlı ve dolar destekli olarak ben yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği düşüncesindeyim. Dünya üzerindeki merkez bankalarının almış olduğu faiz kararları enflasyon beklentilerinde ne kadar korkutucu bir seviyelerde enflasyonun gerçekleştiği ile ilgili bize ipuçları zaten veriyor. Merkez bankalarının da faiz arttırımlarına başlaması enflasyonun artık kalıcı bir seviyelerde olduğunu onların da kabullenmesi durumunu göstermekte. Bu da bize enflasyonist bir baskıda düşük faizli ortamlarda en güvenilir limanın altın ve gümüş tarafında olduğunu hala devam ettirmekte. Bizdeki gram altın hem ons bazlı altın hem de dolar bazlı olarak artışlarına devam ettiği için ben 740 seviyesi altında bir kapanış olmadıkça orta ve uzun vadedeki arkadaşların gram altın tarafında panik yapmaması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Yukarıda 808 ve 818 direnç noktaları mevcut. İlerleyen günlerde bu direnç noktalarının üzerinde kapanışlar geleceğini düşünüyorum ve gram altının 950 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketlerini de devam ettireceği beklentilerim hala geçerliliğini korumakta sevgili dostlarım.
Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş tarafında beklentilerimizi sizlerle birlikte paylaşalım. Gümüş onsla başlayalım. Gümüşün ons tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafındaki hareketlerde 2 gündür bir silkeleme hareketi gerçekleştiğini hep birlikte burada sizlerle birlikte izliyoruz. Gümüşte özellikle büyük yatırım fonlarının buradan mal toplamak istediği düşüncesindeyim arkadaşlar. Çünkü ne zaman bir 21 dolarlar seviyesine doğru gümüşün onsunda ataklar görsek buradan tekrardan bir sert alımlarla karşılaşıp 22.50 seviyesi üzerine atan gümüşün onsuyla tekrardan karşılaşıyoruz. Bizler için gümüşün onsunda ilk etapta bir 22.60 direnci var. Şurada hemen 22.60 direncini sizlerle birlikte çizelim. Onun üzerinde de gene 22.85 dirençleri mevcut. Gümüşün ons tarafında benim beklentim sevgili dostlarım tekrardan hareketleri yukarı yönlü olacağı yönünde. Burada da gümüşte ons bazlı gümüşte 21 dolar seviyesi altında kapanış olmadıkça elinizdeki ons gümüşlere yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla sahip çıkmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Çünkü ilerleyen günlerde gümüşün ons tarafında buradaki hareketin 23.80 dolarlar üzerine çıkması durumunda gümüşün ons tarafında sert yukarı yönlü ataklar bizlerin izleyeceği yönündeki düşüncem hala sabit durumda. Gümüşte ilerleyen dönemlerde de yükseliş başladığı zaman haftalarca sürecek bir yükseliş ve bu yükseliş neticesinde de aklınızın alamayacağı rakamlara doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketler izleyeceğiz. Benim düşüncem bu yönde. Gümüş gramdaki arkadaşlar 9.50 seviyesindeki destek bölgesini takipte kalsınlar. 9.50 destek bölgesi gene gümüşün gramında aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe buradaki ilk hedef 11.80 civarına doğru giden bir gümüş gram olacak. İlerleyen aylar içerisinde gümüş gramın gene 13, 14 ve 15 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği beklentim hala geçerliliğini korumakta. Özellikle ABD istihdam verilerine baktığımız zaman omikronun etkilerinin Covid-19 etkilerinden önceki seviyelerdeki işsizlik seviyelerine yakın bir döneme yaklaşılmış olması buradaki üretimin artacağı yönünde bende sinyaller oluşturmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz gümüş tarafı piyasadaki sanayide bol miktarda kullanıldığı için ilerleyen günlerde gümüşe olan talebin iyice artacağı yönündeki beklentilerim mevcut. Bu da gümüşü gram bazlı özellikle gümüşü 13 ve 15 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü taşıyacağı yönündeki beklentilerim hala devam etmekte. Tabii kısada sizlerle birlikte 9.50, 10 ve 11.80 civarlarındaki hareket yakından takibimizde olacak sevgili dostlarım. Evet, altını, doları, gümüşü sizlerle birlikte yorumladık. Bizler için kritik seviyeleri burada bulmaya çalıştık. Dünya haberleri, Türkiye haberleri üzerine yorumlarda bulunduk. İnşallah videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza beğeni atmayı ve katıl butonundan da kanalımıza katkılarımızı sunarsanız bizi çok memnun edersiniz sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.